Ses, ışıklandırma ve çekim kalitesi. Fark yaratan bir içerik üretmek istiyorsanız bu üç temel bileşenden taviz vermememiz gerekiyor. Yani bana göre bu üç silahşörü önemine göre sıralarsam iyi bir mikrofon, iyi bir ışık ve iyi bir kamera. Ses kalitesi izleyicileri video tutmanın en kritik unsuru. Çünkü sesim şimdi duyduğunuz gibi kulağınıza gelmeye devam ederse içeriğim ne kadar ilgi çekici olursa olsun, görüntü kalitem isterse 8K olsun, kötü ses yüzünden bu videoya bay bay demeniz çok zaman almayacaktır açıkçası. İyi bir video çekimini iyi bir aydınlatmayla sağlıyoruz. Yani kameramızın iyi bir stüdyo ışığıyla evlenmesi lazım ki iyi bir aile olsunlar. Bu videoda kablolarından kurtulmuş, özgürlüğüne düşkün içerik üreticilerin yeni favorisi olmaya aday bir ışığı görücüye çıkarıyoruz. KF Concept, diğer adıyla Kentfeed firmasının PL60B model numaralı 60 Watt maksimum güce sahip video ışığı. Kompakt, taşınabilir ama bir o kadar da güçlü. Sahip olduğu özelliklerle içerik üreticileri ve fotoğrafçılar için oyunun kurallarını değiştirmeye aday bir ürün olduğunu iddia ediyor. Ve hazır olun, asıl fark yaratan özelliği şimdi geliyor. Bu ışık kablosuz. Kablosuz da kullanabiliyoruz. Yani taşınabilirliği ile stüdyo kalitesini her yere taşıyabiliyorsunuz. Hadi öncelikle kutusundan nasıl çıkıyor bir bakalım. En dış kutusunu açtığımızda bizi şık ve sağlam bir taşıma çantası karşılıyor. Taşıma çantası iyi düşünülmüş bir detay. Bu çantanın çekim yolculuğumuzu daha güvenli bir hale getireceği kesin. Zaten taşınabilirlik bu ürünün en büyük kozlarından biri. Hadi bu şık ve sade çantanın içinde neler var şimdi bir bakalım. Kullanım kılavuzu, 15 cm uzunluğunda tutucu ki bu tutucuyu aynı zamanda ışık tripoduna veya herhangi bir tripoda da takabiliyoruz. 1 metre uzunlukta DC doğrudan akım veren şarj kablosu, 1 metre uzunlukta Type-C şarj kablosu ki Power Delivery 3.0 hızlı şarj desteği de var bu cihazda. Parlaklığı arttırmaya ve yaymaya yarayan reflektör ve ışın keskinliğini yumuşatan koruyucu silikon kılıf ve son olarak da tabii ki PL60B ışık ünitesinin kendisi. Ve hepsi bu sağlam taşıma çantası içinde geliyor. Çanta darbelere karşı sert kapak formunda ve içerisinde malzeme yapısı da çalkalanmaları sönümleyecek şekilde tasarlanmış. Özellikle ışık ünitesinin konduğu bölmenin altına bir ekstra sünger yerleştirilmiş dostlar. Çift taraflı fermuar mekanizması sayesinde de kolay ve hızlı bir şekilde çanta içeriğine ulaşabiliyoruz. PL60B'ye ilk baktığınızda retro bir kamerayı andırıyor. Retro tasarımları seven biri olarak bence estetik bir görünümü var. Işığın gövdesi çoğunluğu alüminyum olan plastik destekli bir yapıda. Bu sayede hem hafif hem sağlam bir yapıya sahip. Gövde ağırlığını 586 gram olarak ölçtüm. Beraberinde gelen silikon softbox ve tutamakla birlikte toplam ağırlığını benim tartım 827 gram olarak gösterdi. Üstteki yaylı mandal sayesinde softbox'ı kolayca takıp çıkarabiliyorsunuz. Bounce mount desteği sayesinde farklı softbox modifikasyonlarını da desteklediği belirtilmiş ürünün resmi sitesinde. Alt tarafta 1/4 inç tripod yuvası var. Bu sayede farklı konumlandırmalar yapabiliyoruz. Işığın arkasında minimalist bir ayar ve bilgi ekranı var. Bu ekranın biraz daha büyük olmasını beklerdim açıkçası. Yine ekranın altında birazdan detaylarına değineceğimiz 4 adet ayar butonu ve onların altında 2 adet de ayar tekeri mevcut. Onların altında ise açma kapama düğmesi ve şarj portları yer alıyor. Teknik detaylara değinecek olursak model numarasından da anlaşılacağı gibi 60 wattlık LED güç sağlıyor bize bu ışık. 2700 Kelvin ve 6500 Kelvin arasında ayarlanabilir renk sıcaklığı oranı var. Peki nedir bu renk sıcaklığı? Buna da yeri gelmişken değinelim. Renk sıcaklığı Kelvin değeriyle ifade ediliyor. Sade bir tabirle bu değer yükseldikçe ışığımız daha bir beyaza çalıyor. Bu değer alçaldıkça da ışık sarı tonlara yaklaşıyor. Ayar tekerleri sayesinde %0'dan %100'e kadar hassas parlaklık kontrolümüz var. Cihazın resmi verilerinde CRI 96 Plus ve TLCI 98 Plus renk doğruluğu kalite göstergesine sahip olduğu söyleniyor. Yani ışığın hem insan gözü hem de kamera için son derece doğru ve doğal renkler sunduğunu gösteriyor. Bu tür özelliklere sahip ışıklar profesyonel ve yayın kalitesinde üretim yapan herkesin genel tercihleri arasında. Ve ışık efektleri.
12 farklı ışık efekti var. Yıldırım, flash, TV ışığı, mum ışığı gibi sinematik geçişler için birebir, birazdan örneklerle de göreceğiz. Batarya ve şarj detaylarına gelirsek işte cihazı en farklı kılan özelliği bu diyebiliriz. Kentfate PL60B dahili 4500 mAh bir bataryaya sahip. Yani kablo mahkumiyeti ve kargaşadan sizleri kurtarıyor ve gezerek çekim yapmanın özgürlüğünü veriyor. %100 parlaklıkta yaklaşık 45 dakika, %50 parlaklıkta ise 1,5 saate yaklaşan kullanım süresi sunuyor. Yani dış çekimlerinizde priz aramak artık tarihe karışıyor diyebiliriz. Type-C Power Delivery 3.0 hızlı şarj desteği yaklaşık 90 dakikada tamamen şarj edebiliyor cihazı. Şarj esnasında ışığı kullanmaya devam edebiliyoruz. Şarjı bitse bile çekim motivasyonumuz devam ediyor. Ama batarya değiştirilebilir olsaydı tadından yenmeyecekti. Onu da araya sıkıştırdım. Işık üzerindeki kontrollerin kullanımına gelirsek, ışığın üzerinde açma kapama düğmesi dahil toplamda 7 ayar düğmesi bulunuyor. Bunlardan 4'ü buton, ikisi tekerlek formunda. Cihaz açma kapama düğmesinde 2 saniye basılı tutarak açabiliyoruz. Açılan küçük ekranın üst köşesinde ışığın pil durumunu ve Bluetooth simgesini görüyoruz. Ekranda seçili durumdaki 10 rakamını tekerleklerin herhangi birisinin yardımıyla 0 konumuna getirince LED ışık yanıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Otomatik olarak dil seçim menüsü geliyor ama varsayılan olarak İngilizce seçili ve ben değiştirmeyi başaramadım. Değiştirebilen arkadaşımız varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Mod butonuna tekrar bastığımızda renk sıcaklığını ve parlaklık düzeyini ayarlayabileceğimiz ekran geliyor karşımıza. Sol teker yardımıyla renk sıcaklığını 2700 ile 6500 Kelvin arasında ayarlayabiliyoruz. Tekerleğin üzerine kısa tıklamalar yaptığınızda da önceden tanımlı 2700, 3200, 4000, 5000 ve 5600 Kelvin değerlerine hızlıca geçiş yapmamız mümkün. Sol teker yardımıyla da ışığın dim yani parlaklık değerini 0 ila 100 arasında ayarlayabilirsiniz. Sol tekerin üzerine kısa tıklamalar yaptığınızda da aynen Kelvin hızlı ayarında olduğu gibi %0, %25, %50, %75 ve %100 ön tanımlı parlaklık değerlerini seçebiliyorsunuz. Bu değerler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. FX butonu ışığın içinde barındırdığı 12 ayrı efektten birini seçmenize yarıyor. İçeriğinizin ve bulunduğunuz durumun niteliğine göre istediğiniz efektten birini seçebiliyorsunuz. Efekti seçtikten sonra yine sağ ve sol tekerlek yardımıyla efektinizin hız ve şiddet ayarını yapabiliyorsunuz. FX butonuna tekrar bastığınızda efekt menüsünden çıkabiliyorsunuz. Hemen yanında üzerinde fan simgesi bulunan buton yardımıyla cihazın fanını açıp kapatabiliyorsunuz. Ama fanı kapatıp sessiz moda aldığımız zaman ışık parlaklığını maksimum %15'e kadar çıkarabiliyoruz. Ek olarak eğer lambanın iç sıcaklığı 50 santigrat dereceye ulaşırsa soğutucu fan otomatik olarak açılıyor. Bunu da ek bir bilgi olarak hatırlatmış olalım. Fan açma kapatma butonu aynı zamanda Bluetooth aktifleştirme butonu. Basılı tutunca Bluetooth açılmış oluyor. Cep telefonunuzla eşleşmeye hazır hale geliyor. En sağda bulunan Max yani iyileştirme butonuna kısa bastığınızda ise ışığın şiddetinde artış meydana geliyor. Max butonu kapalı konumdayken %100 parlaklıkta cihaz 40 Watt bir güçle çalışırken Max butonu açık konumdayken %100 parlaklıkta 60 Watt bir güçle vites değiştirerek daha parlak bir ışık veriyor. Işığın bir diğer beğendiğim özelliği de iOS ve Android cihazınız üzerinden Link Light adlı uygulamayla en temel özelliklerini uygulama üzerinden kontrol edebilmeniz. Uygulamayı doğrudan App Store veya Play Store üzerinden indirip kurabiliyorsunuz veya doğrudan kullanım kılavuzu üzerindeki QR kodu okutarak da uygulamanın yükleme sayfasına yönlendirilebiliyorsunuz. Dostlar şu anda benim bulunduğum odada 2 ışık kaynağım var. Birincisi normal odamın floresan ışığı, beyaz ışık. O şu anda açık durumda. Ana ışığım olarak ise saat 11 yönünde yüzüme vuran Godox'un LED 260 model ışığı şu anda beni aydınlatıyor ön cepheden. Şu andaki değerine bakıyorum. Kelvin ve parlaklık değerine %50 parlaklıkta ve 5600 Kelvin'de. Görüntüm bu şekilde. Şimdi hep birlikte
misafirimizi bir takıp deneyelim bakalım nasıl bir performans verecek. Stüdyoda, ofiste ya da taşınabilir olması sayesinde vlog çekimlerimizde fark etmez. CanFate PL60B her ortamda etkili sonuçlar veriyor. Örneğin şu an mevcut senaryomda bulunduğum odada tavandaki floresan ışık haricinde beni ve odayı aydınlatan başka bir ışık yok. Az önce Godox'un LED 260'ı vardı, o aydınlatıyordu. Şu anda ise sadece floresan ışığım yanık durumda. Kullandığım kamera genelde masa başı video portre çekimlerinde kullandığım Logitech'in buraya 4K web kamerası. Yüzümdeki gölgelerden bir keylight yani ana ışığa ihtiyacım olduğunu hemen fark edebiliyoruz. CanFate PL60B şu anda bana göre saat 11 yönünde. Şu anda kapalı konumda. Birazdan açacağım onu ve aradaki farkı anlayacağız. Kelvin değeri 6500K'da ve parlaklığı da %40'a ayarlanmış durumda. Oturduğum yerden kolumun uzanmayacağı bir mesafede. Şimdi onu mobil uygulama üzerinden tek dokunuşla açacağım ve farkı göreceğiz dostlar. Evet, mobil uygulama açık cihazımda. Şu anda tek dokunuşla açma kapama düğmesine basıyorum. Ve ışığı açtım arkadaşlar. Evet. Ve farkı görüyoruz dostlar. Yüzümdeki o gölgelerin çok azaldığını, belki de kaybolduğunu fark edeceksiniz. Parlaklığı azaltıp artıracağım. Kelvin değerleriyle de oynayacağım. Farkları gözlemleyelim birlikte. Şimdi parlaklığı %40'dan %60'a getirdim. Şu anda %74, %83 ve %100 parlaklıkta gözümü bayağı aldığını söyleyebilirim. Şimdi Kelvin değerleriyle oynayalım. 6500 Kelvin değerinde 4400'e getirdim. Evet, ışığın hafiften gün ışığı, sarı ışığa döndüğünü fark ediyoruz. 3200'e getirdim. 3200'den şu anda 2700'e çektim. Tamamen sarı bir ışık var. Tekrar ayar butonuyla yavaşça Kelvin değerini artırıyorum. 4500, 5000, 5300, 5500K, 5700, 5900, 6000, 6300, 6500 K değerini ayarladım. Ama parlaklık bana fazla geldi. Parlaklığı biraz kısacağım. Şu anda %50 değerine getirdim. Kamerada nasıl gözüküyor? Hala biraz gölgeler mevcut yüzümde. Biraz daha artırayım. Evet, %61 parlaklık var. Tek tuşla da arkadaşlar cihazı hemen kapatabiliyoruz buradan. Tıkladığımız zaman tek tuşla yerimizden kalkmadan kapatmamız mümkün. Şimdiki senaryoda ise arkadaşlar bulunduğum odanın ışıklarını tamamen söndüreceğim. Işığımın konumu ve aydınlatma durumum bir öncekiyle tamamen aynı. Evet, ışığımı söndürdüm. Odamı tamamen karanlık bir duruma getirdim. Sadece bilgisayarın monitöründen yansıyan bir ışık var arkadaşlar. Şimdi uygulama üzerinden yine tek dokunuşla ışığımı açacağım. Evet, ışığımı açtım. Odayı tamamen aydınlattığını söyleyebilirim dostlar. Gölge var mı diye bakarsak evet, gölgelerin mevcut ama odada hiçbir ışık kaynağı olmadığını düşünürsek yine iyi bir performans veriyor. Bu arada ışığın değeri %61, parlaklık değeri %61'de. Şimdi %61'i biraz daha artıralım. Şu anda %100'e getirdim. Evet, %100'de odamın tamamını sanki floresan ışığı yanıyormuş gibi aydınlattı. Tabii bu ana ışık, keylight dediğimiz yan ışıklarla, destek ışıklarla da içeriğinizi zenginleştirebilirsiniz. Bir stüdyo ortamı yaratabilirsiniz. Ana ışık haricinde yan ışıklarının da burada önemini yine bir kez daha görmüş oluyoruz. Yine bu senaryoda Kelvin değerleriyle de yine bir oynayalım. 3200 Kelvin'e getirdim. Sarı ışık 4400 Kelvin'de, 6500 Kelvin'de yine. Şu anda odamın tavan lambası, floresan ışığım, beyaz ışık yanık durumda. CanFate'in ışığı da %40 parlaklık ayarında ve 6500 Kelvin'de bu şekilde kayda devam ediyorum. Fan sesi ile alakalı olarak bir desibel değeri ürün açıklamalarında verilmemiş. Onu da ben ölçmek istedim. Ama şunu söyleyeyim. Yani cihazın zaten şu anda oturduğum konumundan herhangi bir fan sesi gelmiyor. Ancak kulağınızı dibine yaklaştırdığınız zaman belki bir fan sesi duyabilirsiniz. O da hiç rahatsız etmiyor arkadaşlar.
Sıcaklığı sayesinde hem video çekimlerinde hem YouTube setuplarında yer sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Çünkü istediğiniz yere kablo karmaşası olmadan götürüp takabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle artılarına eksilerine bir değinecek olursak arkadaşlar, kompakt ve hafif bir tasarıma sahip olması, güçlü ve doğru ışık kalitesi, taşınabilir olmasıyla hem stüdyo hem vlog çekimlerinde kullanılabilmesi, uyumlu aksesuar desteği ki Bowens adaptörü sayesinde farklı softbox'lar takabiliyorsunuz. Bu artı bir özellik bence. Sessiz çalışması, fan sesinin neredeyse hiç yok denecek kadar az olması. Eksilerine değinecek olursam, bataryayı değiştirme özelliği olsaydı gerçekten iyi olurdu. Hani buna ne kadar eksi denir bilmiyorum. Eksi denmez. Ama olsaydı daha iyi olurdu. Ekranın benim gibi görme sorunu olanlar için biraz küçük kalması eksi diyebilirim. Farklı dil seçeneklerini ayarlayamadım veya ben bulamadım diye söyleyeyim. Ama bu fiyata bu performans fazlasıyla tatmin edici diye düşünüyorum. Son düşüncelerime gelecek olursam, küçük boyutta olması, hafifliği, mobil çekim durumlarında kullanım için çok uygun. Dahili 4500 mAh bataryası sayesinde kabloları bağlamaya gerek kalmadan bir tuşa basarak en az 75 dakika ve maksimum modunda 45 dakika kullanılabilir bir ışık kaynağına sahip oluyorsunuz. Stüdyo işleriyle, içerik üretme işleriyle uğraşan arkadaşlar bilir. Eğer yalnız çalışıyorsanız ve sizi en yoran işlerden biri de ışık setup'ınızı falan ayarlamak için sık sık yerinizden kalkmak, ekipmanların yerini değiştirmek, dar bir anda çalışıyorsanız kablo kirliliğini izleyenlere göstermemek için çabalamak gibi unsurlar can sıkıcı olabiliyor. Mobil uygulaması sayesinde yerinizden kalkmadan cihazı açıp kapatabiliyorsunuz. Renk sıcaklığı, ışık şiddeti ve efekt kontrolü gibi temel unsurları yapabiliyor olmak çok önemli bence. Kentfate PL60B hem profesyoneller hem de içerik üretmeye yeni başlayanlar için oldukça ideal bir ışık bence. Fiyatının cazip olması onu pazardaki rakiplerinden ayırıyor. Karar sizin. Umarım faydalı bir içerik olmuştur dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle takipte kalın. Hoşça kalın. Teknosistem'den bugünlük teknoloji molamız bu kadar.